Şu yolları bari düzgün yapın. Dikkatli ol. Ben tam da burada kaydım. Lan nasıl gideceğiz buradan? Arkadaş gelemiyorum ki. Parmak arası terlikle. Ya buralara savaş gelmesin lütfen ya. Maksimum 4 kişinin köprüden geçmesine izin veriyorlar. Şu ceviz ağacı mı ya? Halüsinasyon görür oldum. Labirent gibi yani. Çıkamazsın buradan. Burayı terk etmemiz gerekiyor. Yoruldun. You're tired. Ne bu ya? Soyguna dönmüş yani. Neredeyiz? Buradayız. İşte o dünyaca ünlü pirinç terasları. Kartpostallarda, fotoğraflarda, thumbnail'larda, birçok yerde, resimlerde gördüğünüz o pirinç terasları burası arkadaşlar. Şimdi buraya gideceğiz. Tek tek gezeceğiz sizin için. İnanılmaz güzel bir manzarası var. Hadi gelin siz biraz keşfedelim. Hello. Hello. Yes, you want swing maybe? Where? You want ride? Come on, let's swing. Swing, I have zip line. Zipline. How much is a zipline? Okay. For 50, you get going Ah, and it's so expensive for this. Why? swing 300. Thank you. We will visit them, all of them, please, and then we will come back here. Then you can see it. Come. You're welcome. Arkadaşlar 100 bine girişi söylüyor. 300 bin salıncakta sallanmak. Ya şaka mısınız siz? Şu salıncak için 300 bin dedi bana. Ya 100 bine zaten buraya giriyoruz. Pardon 50 bin. 50 bin. 2 kişiye 100 bin. Bakalım. No, thank you. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız ya? İnanılmaz bir şey değil mi? Hepsi böyle yukarı yukarı tırmanıyor bakın rampalarda. Çok güzel. Ben çok beğendim buraları. Karadeniz'de de böyle dağlar, yamaçlar vardır. Genelde fındık tarlalarından biz böyle rampalara alışıyoruz ama burası bambaşka arkadaşlar. Bambaşka bir yer. Ya. Evet. Şelaleleri, akarsuları, her şeyi inanılmaz güzel. Bali'nin bu yemyeşil merdivenleri sadece göz boyamak için yapılmadı. Dağların sarp etekleri yerel halk tarafından tam 1000 yıl boyunca adeta bir heykeltıraş gibi ellerle oyularak bu kusursuz teraslara dönüştürüldü. Arkadaşlar bu basamaklar böyle boşuna yapılmamış. 1000 yıllık adını verdikleri subak su sistemi yolu için kurmuşlar buraları. Ve bu suyun dağlardan gelip aşağılara doğru inmesi hani tamamıyla bir mühendislik harikası gibi bir şey. Burası da şu anda zaten UNESCO Dünya Mirası'nın tam ortasında yürüyoruz. Yani kartpostallık her yer. Yani her yere nereye gitsek huzur buluyoruz. Careful. Wait. Neredeyse düşüyorduk. Arkadaş 100 bin şey alıyorsunuz. Şu yolları bari düzgün yapın. Neyse biz huzurumuzu kaçırmayalım. Sıkı durun. Burada dünyanın en karmaşık ve en kusursuz su yönetim sistemi işliyor. Adı SUBAK. Bu sadece bir tarım sulaması değil, doğa, insan ve yaratıcı arasındaki ruhsal uyumu savunan Trihita Karana felsefesinin tam kalbi. Ya her şey su arkadaşlar yani. No, this is No, this is for fish. Her şey su arkadaşlar. Yani bu Asya'da var ya geldiğim günden beridir. Endonezya'da özellikle. Yağmuruydu, deresiydi, taşıydı. Yani bitmiyor. Burada ya bunların ormanlarında yangın da çıkmaz ha bu arada. Yani çıkmaz, yanmaz. Bu ağaçlar kolay kolay yanmaz. Bizde çamlar çok güzel yanıyor öyle kozalaklarıyla beraber. Ama buralarda bir şey olmaz. Evet. Şöyle çıkmayı deneyelim yine. Dikkatli ol. Bak ben tam da burada kaydım. Tam da burada kaydım. İşler sıkıntı. İnelim bakalım. Shoes? Baby, why we cannot drink the water in any way? so dirty. Dirty? Yeah, and this is not from natural place. Don't you wanna... Yeah. Are you ready to plant rice here? Oops. Planting? Yeah, plant. Ah, here is rice? Yeah. Ah, yeah. Do we plant rice? You're right.
Endonezya için pirinç sadece bir yemek değil, yaşamın ta kendisi. Bu teraslarda yılda 3 ila 4 kez hasat yapılıyor. Tonlarca pirinç ülkeyi besliyor ancak artan turizm ve yapılaşma ne yazık ki bu 1000 yıllık tarım alanlarını yavaş yavaş yutmaya başladı. İnternette gördüğünüz teraslar alın böyle bakın. Dibine girince nasıl gözüküyormuş. Çok da bir numarası varmış gibi gözükmüyor ama Allah, her yer çamur ya. Buralara nasıl çıkacağız? Yavaşça çıkmamız lazım. Give me your back. Hakikaten daracık yollardan geçiyoruz, çıkıyoruz. Çok güzel. Bakar mısın? Hem karşıdan bu tarafta güzel gözüküyor hem de o tarafta. Yani dağlardan gelen bütün suyu aşağı mühendislik harikası olarak indirmek için böyle bir yöntem tasarlamışlar. Bakın oralardan su akıyor. Mesela burada yıllardır bu teras duruyor ve inanılmaz derecede bir yağmur yağıyor buraya. Ama herhangi bir şekilde bu sular burada heyelana sebep olmuyor arkadaşlar. Dolanıyor, 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 aşağı iniyor en sonunda. Bakar mısınız manzaraya? İnanılmaz, inanılmaz. Evet. Where? Doesn't matter. We will wash. This way. But we can go and also from here. We can go like that and then come back like that, right? Let's go. Lan nasıl gideceğiz buradan? Come. Your is more better. Keep my hand. Yeah. Oh. Oh my god. No problem. Arkadaş gelemiyorum ki. Geldik buraya şeyle. Oğlum düşeceğiz ha. Parmak arası terlikle. Be careful. Wait. Okay, I also think this way. Oh. Arkadaşlar. Tamam teras dedik bilmem ne dedik de. Öyle diğer taraf daha güvenli. Yani bol stres, bol yorgunluk, bol işkenceden sonra bu inanılmaz bir terapi olarak geliyor arkadaşlar. Yani Bali'ye gelirseniz Ubud'da merkeze yani sadece 8 kilometre. 10 dakikalık yol. 10 dakikada buraya hemen gelirsiniz. Çok yakın. Biz yine yağmurluklarla geziyoruz ama her videoda olduğu gibi. Çünkü arkadaşlar bir anda yağmur geliyor. Yani hiç anlayamıyorsunuz. Yani şurada bir evimiz olsa huzuru buluruz herhalde ya. Ama kimsenin ilişmemesi lazım. Ya buralarda savaş olmaz ya. Buralarda olmaz değil mi? Ya buralara savaş gelmesin lütfen ya. Dünya lütfen silahlar sussun. Global meşazımızı verelim. Endonezya pirinçten besleniyor. Ekonomisi de yine pirincin üzerine kurulu ve biberin üzerine kurulu. Dikkatli ol. Evet sonunda o Asya'ya, pirinci de Asya'ya bağlayan köprüye geldik. Attention, maximum people that crossing the bridge is 4 people at a time. Arkadaşlar maksimum 4 kişinin aynı anda bu köprüden geçmesine izin veriliyor. Lütfen zıplamayın uyarısı da var. Maksimum 4 kişinin gelmesine izin veriyorlar. Bu köprüden geçmesine izin veriyorlar. Yani niye 4 kişi tartsın ki bu köprü? Aracın ağırlığını bile kaldırır yani burası. Her şey derin. Yani böyle derinde. Muz ağaçlarımız da orada. Kokonatlarımız var. Zaten muz bedava bu ülkede. O nedir? Bisiklet turu. Bak şurada varmış görüyor musunuz? Ama kim bilir kaç para istedi. Biz de orada söyledi ama salıncak için 300.000 Endonezya rupisi istedi. How much is it? 450.000 Endonezya rupisi de onun için istedi. Arkadaşlar şuraya bir girip ne kadarla çıkıyorsunuz? 750 oradan, bir kişi de öyle 800. Yani bir kişi gelip buradan 850.000'le tüm şeyleri deneyerek çıkıyoruz. Zaten 3 tane şey var. İçeride yapabileceğin 3 aktivite var. Üçünü deniyorsun. 800.000 Endonezya rupisiyle çıkıyorsun buradan. Hiç mantıklı değil. 50.000'e buraya gelip gezmeye veriyorsun. Gidiyorsun salıncağa 300.000. Yani kardeşim ne yapıyorsunuz siz ya? Elektrik mi harcıyorsun sanki şurada? Hiçbir halt yok. Evet, keşfetmeye devam ediyoruz arkadaşlar terasları. Ya şuralarda düşersek var ya felaket olur. Hani ben düşeyim neyse de kameraya bir şey olmasın. Tek derdim o. Bari yolları düzeltin ya. İnsanlar salıncağa biniyor orada. Come. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Kesinlikle
Bu pirinç tarlalarında ben sivrisinek görmedim. Sivrisinek diye bir şey yok. Yani böyle sinekimsi bir şeyler olur yani böyle toplanırlar bir yerde, çok fazla vardır. O tarz sinek midir artık nedir yani onun da cinsini bilmiyorum. O tarz şeylerden böyle görüyordum. Fakat onun dışında bizdeki sivrisinek gibi sivrisinek yok. Yani benim bulunduğum bölgede Samsun'da pirinç yapılır ve çok aşırı derecede sivrisinek vardır ve sivrisinekler yani normal değildir ya, inanılmaz. İnanılmaz büyük ama burada yok. Peki bu devasa, sularla kaplı bataklıkta nasıl oluyor da hiç sivrisinek olmuyor? İşte subak sisteminin bir diğer mucizesi. Sular asla durağan değil, sürekli akıyor. Akıntılı su ve burada oluşan kurbağa böcek ekosistemi sivrisinek lavralarının yaşamını tamamen imkansız kılıyor. All is done? Okay, let's go. Fadila sürekli milletin fotoğrafını çekmekten kendi fotoğrafını çekemedi. Her yerde kayıyorum ya. Bu ayağımdaki parmak arası terlikler. İşte alın size mükemmel manzara. Zaten buraya teras kafe kurmuşlar. Terasta teras kafe. Ailenizle, eşinizle, dostunuzla, sevgilinizle, akrabalarınız hariç gelip çok güzel vakit geçirebileceğiniz yerler buralar arkadaşlar. Endonezya komple öyle zaten de. Bunu da çaydanlık olarak yapmışlar, benzetmişler. Şurada kalp var. Ben sürekli böyle ya yağmurlukla ya da şemsiyeyle size video çekiyorum ama arkadaşlar mecburiyetten. Yani burada sırılsıklam oluyoruz. Ve yine tekrar ediyorum. Lütfen gelmeyin yağmur sezonunda. Yani sırılsıklam bir Bali sizi bekliyor olacak. Evet. Next station'ımız neresi? Where is next station? Next station. No, I mean here. Let's go there. Do you want to go there? Of course, but how can From the we? other way. How can we go to the other way? You exit and go there. We will exit. Are you sure we can enter again? Okay, arkadaşlar. Diğer tarafa geçeceğiz dedik. Bakalım oraya doğru gidiyoruz. Fadile bize yolu gösterecek. Buradan geçiş yok mu ya? Bunlar demesinler sonra. Siz çıktınız bir daha giremezsiniz. Nggak tahu. Kalau mau ke sana itu tiketnya beda lagi. Beda lagi. Oh, we need to. Kalau kakaknya mau ke sana, kemungkinan bayar lagi tiket. Oh. This ticket is from this side until there. When we go the other side, we need to go. Tahmin etmiştim zaten. Tahmin etmiştim. What we gonna do? Actually, if we exit and then we can go from the other side. Okay. If it's possible, you sure? Yeah. Maybe we need to go from the other side. Come back. Yeah. Evet, biz saçma sürprizle yine karşılaştık. Ya işte bakın, nereye bir talep artsa orada bir insanlara kazık atmaca, Ali Cengiz oyunları. Bakın şu bileklikleri aldık, şunları aldık. Bunlarla burada 3 tane farklı alan varmış. Üçünden birine girebiliyoruz sadece. Ya bizim alanda şurada bitiyormuş bakın hemen. Şurada görürsünüz şöyle kalbin yanından böyle aşağı doğru iniyor. Ondan bu tarafı. Diğer tarafı yok. Yani kardeşim biz bir aşağıdan girseydik ne olacaktı? Buraya gelemeyecektik. Buraları göremeyecektik. Ama diğer tarafın yolları da daha iyi gibi duruyor. Bu tarafta daha sıkıntı çektik. Çamurlu falan iyi değildi. Neyse Fadile bize yolu gösterecektir. Değil mi Fadile? Şöyle sakince beton yolumuzdan ilerleyelim. Ama düşmeden, ben bugün düşmeden eve gidersem yani büyük bir başarı. Çünkü burası normal değil. Gerçekten normal değil. Bir de elimizde şemsiye, kamera. Yani iyice sıkıntı. Ne günlere kaldık ya. Yine çamur deryasının içinden geçiyoruz. Bak bizim Karadeniz'de böyle olsa hemen ne yaparlar? O karşıdan o tarafa doğru böyle bir hani insanları pratik. Hemen şipşak karşıya geçireyim, oradan yürüsün falan diye böyle. Bunlar hiç öyle bir şey yapmamışlar. Sadece şurada bir neredeydi bir bisikletle pedal çeviriyorsunuz. Karşıya şuraya geçiliyor ama onu da yani zipline falan olsaydı mesela rahatlıkla geçerdik böyle mesela. Ama o da yok. Şöyle gidiyoruz bakalım. Yine geldik köprüye. Şu ceviz ağacı mı ya? Halüsinasyon görür oldum. Memleketimin ağaçlarını arıyorum. Şemsiye sığmıyor. Vallahi şemsiye sığmıyor. Şöyle yavaş yavaş düşmeden hadi bakalım. Sürekli hiking yapıyoruz. Sürekli tırmanıyoruz. Ve sonunda geldik. Bak az önce şunların oradaydık. Oradan aşağı indik geldik. Ve şimdi gidiyoruz. Are you tired? O da yoruldu.
Bataklıklarda ne olur? Sivrisinek olur değil mi? Sivrisinek yok dedik. Kurbağa da olur. Yani sanki kurbağa sesi duyuyormuşum gibi ama o da kurbağa sesi de değil. Yani ne olduğunu çözemedim. Kurbağa da yok arkadaşlar. Bunların bataklıklarında öyle bir şey de yok. Yani bataklık dediğin ne olur? Cilim, çamurlu su vesaire. Biraz da pislik bulaşır. Öyle bir su da yok. Öyle olmayınca her yer temiz. Bakın her birinden böyle her kovuktan bakın. Akıyor. Şuradan akıyor. Şuradan akıyor. Yukarıdan akıyor. Hepsi bir yerde toplanıyor sonra gidiyor. Başka bir yerden diğer tarafa akıyor. Mesela şu oradan akıyor. Şunun aktarıldığı kısım o. Gerçekten yani güzel düşünülmüş. Burasının UNESCO mirasının olması aslında sadece güzelliği değil arkadaşlar. Buranın mimari yapısı, bir mühendislik çalışması var burada. Öyle basit bir şey değil. Tırmanıyoruz. Şöyle arada size göstereyim manzarayı da nerede olduğumuzu bilin. Orta kısımdayız aslında. Bir yukarı daha çıkacağız. Hakikaten yoruldum yani. Bak oraya bağlanmıyormuş, gördün mü? Ben dedim ki buradan bir yerden diğer tarafa geçiş olur. Yok. Ayarlamışlar. What? This way no going anywhere. Only this. Uzun ince bir yoldayım. Karadeniz. Gör buraları gör. Ya bizim de güzel yerlerimiz var ya, o kadar da. Her ülkenin kendine özel yerleri var. Ne güzel çiçekli böcekli yollar. Zirveye, daha zirveye, en zirveye. Be careful. Hakikaten şu an yılan falan çıksa ne yapacağız ya? Korkulu rüyam. Bu ses ne? Sus artık. En güzel manzara da burası. İşte salıncak da burada. Burada herkesi bağlıyorlar, sallandırıyorlar. Ama ben ödemedim. Ben yer miyim? Yok. Fadila diyor ki kertenkele. You said the sound is from lizard, right? No lizard. What? What? Don't get it like Oh, this is dangerous for me. İnilmiyor ya. Ben böyle parmak arası terliklerle inmeye çalışıyorum. İşte buralar yazın güzel olur ya. only us. There is no one else. No, there. The other side. Arkadaşlar bir tek biz kaldık. Yani bu tarafta bir tek biz kaldık. Diğer tarafta bir kişi gördüm ama lan yolu karıştırdık şu an. Acaba burası çıkar mı? We need to go from this way, right? But no. We can go from this way. Aşağıdaki yol çok kötüydü. Oradan gitmemiz çok zor. Oo bak burada da balıklar var. Ne bulduk? Ya bu balıkları özel olarak besliyorlar hep burada. Büyütüyorlar. Sonra böyle havuzlara vesaire oralara buralara. Turistlerin büyük bir kısmı Bali'yi sadece devasa beach club'lardan ve şatafatlı gece hayatından ibaret sanıyor. Oysa adanın asıl ruhu tam olarak burada. Bu çamurlu teraslarda. Yerel halkın alın terinin aktığı bu suların arasında gizli. Pirinç teraslarını gezdiğimiz yeter arkadaşlar. Yani kim gezmiş buraları? Bali'ye gelen çoğu kişi buralara uğramıyor bile. Yani bizim Türkler için kastediyorum. Hep yabancılar var. Hep yabancılar. Bizimkiler anca plaja gidelim, mekan gezelim. Barlar, diskolar anca bu. Arkadaşlar buranın kültürü bu değil ya. Bu değil. Bali deyince bu geliyor akla bir tek. Ama Allah şimdi bu çamura yine gireceğiz. Kardeşim nerede bu belediye ya? Bali Belediyesi nerede? Birileri daha geliyormuş. Az önceki adamlar ya. Onlar da mı yolu kaybetti yoksa mekana girmişler herhalde. İyi ki bir tek biz yokmuşuz. Ya burada gece yol bulunmaz bu arada. Labirent gibi yani. Çıkamazsın buradan. Acilen buradan akşam olmadan, kararmadan hava burayı terk etmemiz gerekiyor. Hiçbir şeyden emin değilim. Nereye gittiğimiz konusunda bir fikrim yok. Ama doğru yoldayız diye düşünüyorum. Evet iniyormuş bak. Nereden geldik buraya parmak arası terlikle. Oo işte bakın. Aradığım manzara. Sonunda köprüyü bulduk. Şimdi tırmanma vakti. Ayaklarımızı yıkamamız gerekiyor arkadaşlar. Put here your money. The best view. Abi sen buraya da yani bağış almazsın be. Evet başlangıca geldik arkadaşlar. Güzel bir tur yaptık aslında. Şimdi yukarı çıktığımda göstereceğim size. Nerelere dolandık, ne yaptık. Şu an bayağı terledik. Fadila da terledi. Tabii uzun zamandır siz beni görmüyorsunuz. Ah, yoruldun. You're tired. Kalbim diyor, çok hızlı atıyor. Sonunda geldik. Buradan aşağı indik böyle. Karşıya gittik. Oradan böyle yukarıdan aşağı gittik. Oralara gittik. Buranın yan tarafına geçtik. Oradan karşıya dolandık. Aşağı indik. Yukarı çıktık bir daha. Yine geldik buraya çıktık. Az değil. Go. Zaten buradan gelmiştik ya. Net hatırlıyorum. Onu da gerçek sandım ha. Hello diyecektim. Hello. Asıl manzara da burada. Çok hoş değil mi şuradakiler? Yoruldun. Öyle tırmanıyorsun. Bitmiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videoyu elimden geldiğince dolaşmaya çalıştım ama
Şöyle bir durum varmış. Şimdi bu bileklikler var. Bu bileklikler yeri, bölgeyi belli ediyormuş. 3 ayrı bölge var. 3 ayrı bölgeden biz ortasındayız. Ortancasına gelmiş. Yani bilmiyorum hani direkt orası diye buraya girişe direkt buraya geldik. Anlamadım yani. Sonra dediler ki siz dedi diğer ara alanlara giremezsiniz. Girmek istiyorsanız ekstra ödeyeceksiniz falan. Ne bu ya? Soyguna dönmüş yani. Turistik yer olunca böyle oluyor malum. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Olabildiğince size pirinç teraslarını göstermeye çalıştım. Olabildiğince anlatmaya çalıştım. Buranın kültürünü de anlatmaya çalıştım. Devam da ediyorum anlatmaya. Çok daha güzel videolar da gelecek karşınızda. Do you wanna say something? Goodbye. You say in Turkish. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Lütfen beğenin, abone olun, yorum yapın. Güle güle. Kendinize iyi bakın.